Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Adem Efendimizin nefhai ilahiye, ruh ve nefisle buluşma anındayız. Bunların her birisi aslında birbirini takip eden süreçler. Birbirinden ayrı dersler olarak işliyoruz ki konu tam olarak anlaşılsın, insanın bütün hayvanattan daha yaratılışı itibariyle farklı olduğu açık seçik delillendirilmiş olsun. Efendim madem ki bir nefai ilahiyeden bahsettik, öyleyse bunun bir vücudumuzdaki karşılığına ihtiyacımız var. Bu karşılıkta insanın insan olma özelliğiyle yakinen ilişkili olmalı. Zira Allah-u Zülcelal'in insanı seçtiği, sevdiği, özene yarattığını bahsediyor. Kur'an-ı Azimüşşan'ın her noktası, her ciheti. Allah-u Zülcelal'in yaratmış olduğu insanın öyleyse DNA'sının farklı olması lazım. Bu DNA farklılığı onun yapısal formunun diğer hayvanattan farklı kabiliyetleri işleyebilme ve bu kabiliyetlerle donanmış olması lazım. Aynı zamanda Allah-u Zülcelal'in yarattıkları arasındaki ilişkiyi kavrayarak Rabbini bir bütüncül ilkeler çerçevesinde hissedebilir olması lazım. Madem ki kendisine bu hayat telkin edilmiş, öyleyse akılla bunu teraziye koyabilir olması lazım. Bir şeyi teraziye koyabilmek aynı zamanda bir mihenk gerektirir. Onun için de imandan bahsediyoruz. İman, Hz. Allah-u Zülcelal'in kalbe Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan ettiği, mühürlediği yahut açık bıraktığı bir hakikat olarak beyan ediliyor. Kalpler onu zikretmekle tatmin oluyor. Öyleyse nefai ilahiyenin vücudumuzda, DNA'mızda, akıl ve kalbimizde bu üç noktada temel bir işlevi olduğunu beyan etmemiz lazım. Öyleyse insan DNA yapısı, aklı ve kalbiyle bütün mevcudattan bir farklılık gözetiyor. Mevcudat bir şeyi hissederken elbette ki nefse sahip. Ancak onun nefsi bu dünyadaki ihtiyaçlarını giderecek kadar mümkün oluyor. Üzerinde bir emanet taşımadığından kıyametten sonraki varlığından bahsedemiyoruz. Dolayısıyla sadece Hz. Peygamber'in devesi gibi, Ashab-ı Keyf'in yanında nöbet tutmuş, beraber olmuş Kıtmir gibi ve daha birkaç hayvanattan bahsediyoruz, birkaç varlıktan. Dolayısıyla bunlara geldiğinde sıra Siyer Nebi yolculuğumuzda inşallah onları da delilleriyle beyan ediyor olacağız ki bunlar birer masalmış, öyle anlatmış eskiler deyip durmayasınız. Gençlerimiz bilsinler ve öğrensinler ki bunların her biri fiziken, kimyaen ve biyolojik olarak mutlak surette bir delille söz konusudur. Elbette ki iman delile muhtaç değil. Ancak insan bir delil isterse onu beyan etmek gerekiyor. Çünkü dönemimiz bilimin oldukça önem verildiği bir alanı kapsamakta. Efendim DNA'mızda insan olarak bizim sarmal protein yapısında diğer canlılarda olmayan 19 ayrı proteinimiz var. Bu proteinler her ne kadar incelense görülecektir ki genetik alanında apayrı bir ders ve kitap konusu olmakla beraber öldükten sonra şehitlerin yaşayabilme imkanını da ortaya koyar. Ruhla beden arasında geçirgenliği olan, kah görülen kah görünmeyen DNA'nın seçim terminolojisiyle sonradan mutasyona uğrayamama kabiliyetini, yani DNA'mızın kesin ve kat'i sonuçlarını beyan eder. Bugün dahi insanın üzerinde DNA'sında yapılan çalışmalarda onda beklenmedik farklı etkiler meydana getirilemiyor. Yani DNA'mız bir denge ve bir korunmuş kod üzerine inşa edilmiş. Bu kod en başta 92 kromozom olarak ifade ediliyor. Çünkü Hz. Adem Efendimizin yaratılışında 92 kromozomluluk vardı. Elbette ki bu 46-46 iki ayrı dizilimle alakalıydı. Çünkü nefai ilahiyenin vücuttaki ilk fonksiyonu ve ilk vücuda direkt enjekte edilmiş olması
insan vücudunun bunu kaldırabilir kabiliyete mecbur olduğunu gösterir. Bu kaldırılabilir mevcudiyet nefai ilahiyenin farkıdır. İnsan bu cihetle hem zahiri hem de batını bilebilme imkanına kavuşmuştur. 92 kromozomlu bir insan cennete vardığında da yine aynı şekilde bürünecektir. Bugün insanoğlunun 46 kromozomlu hali Hz. Adem Efendimiz'den gelen Hz. Havva anamızla birleştikten sonra olan evlatlarında da daha detaylı anlatacağımız üzere farklıdır. Yani öylesine 92 deyip geçmiyoruz. Vakti gelince delillendireceğiz. Dersimizin konusu nefai ilahiye çünkü. Efendim, insanın bir şeyin zahiri ve batınını bilmesine vesile olan nefai ilahiyedir. Eğer olmasaydı, DNA'mız böyle kodlanmasaydı, diğer canlılardan farklı olarak bir şeyin iç yüzünü ve niyetlerini kavramaya gayret etmeyecektik. Yeryüzündeki hiçbir canlı etrafında olan olayların iç yüzünü araştırmaya çalışmaz. Yani bir papağan diğer papağanın ne yapmak istediğini hareketlerinden bilir. Evet, kötü bir olay olduğunu da hisseder. Ama iyilik ve kötülük işin içeriğine girmekle alakalı değil. Durum, olay, coğrafi şartlara göredir. İnsansa karşısındakine bir merhaba der, karşındaki o merhabadan bazen ne hikmetler çıkartır veya nasıl şüphelenir belli değil. Dolayısıyla bu içe bakış metaforunun olabilmesi hücrede buna uygun bir imkanın teyakkuzunu gerektirir. İkinci maddede akıldan bahsetmiştik. Akıl manayla iletişim için kalbin bağlantısının verilmiş olduğu bir imkanı taşır. Bu imkan kalpte biraz daha derin detaylı ifade edeceğiz ama şöyle anlatmakta fayda var. Bu başka hiçbir canlıda yoktur. Kalbiyle severken aklıyla bu sevgisine hizmet edebilir olmak. Yani imyanın, imanın, aklın ve vicdanın oluşumu nefai ilahiye ile mümkün olmuştur. Böyle bir şey olmadığı için diğer canlılarda bir şey için birbirlerini bir şey uğrunda ikna etme çabaları da olmaz. Yani 3 köpek beraberlerinde gelmek istemeyen 4. köpeği kendileriyle beraber bu yola düşmeleri için inandırma gayretine girmez. Yola çıkar, ardından gelen gelir, gelmeyen gelmez. Ama insanoğlu odur ki çevresindekine inancını beyan eder. Kötülükten de alıkoyar. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da iyiliğe meylettirip kötülükten alıkoyabilmek nefai ilahiye ile mümkün olmuştur. Hem iyilik hem de kötülük öncenin ve sonranın varlığına delil. Öyleyse ya evvel ve ya ahir ismi şerifin tecelli ettiği nefai ilahiye insanın bu varlık bilinciyle hareket etme imkanını sağlar. Öyleyse bizler aklımızı 3 unsur karşısında 3 yapıyla anlamamız lazım. Birisi vardır ki o aklı manidir, yani nefse tabidir. Hayvan gibidir, ihtiyaçlarını gidermektedir. Birisi vardır ki aklı şafidir, yani insana şifaya taşıyandır. O akıl ki ruhani hikmetlerle bezenmiştir. Nefhai ilahiye ile hasıl olan akıl odur ki o aklı ilahidir. Yunus Emre Hazretleri'nin ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm lafını anlamak işte bu yüzden zorlaşıyor. Halbuki bunu Yunus Emre Hazretleri'nin kendisinde var olan nefhai ilahiyeyi yüceltmek için söylemiş olduğunu bilselerdi, zannımızca kendisi hakkında böyle kötü düşüncelere düçar olmazlardı. Efendim, 3. meseleden bahsetmiştik. Nefai ilahiyenin kalpte bir iş yaptığını. Kalpte ana arterimiz çift yönlüdür. Başka hiçbir canlıda yoktur. Kan akışından bahsetmiyoruz. Ana arter damarımızda bir gidiş bir de geliş söz konusudur. İnsandan hariç hiçbir canlıda işte bu yüzden duyusal bir idrak yoktur. Yani üzülmek veya sevinmek. Bazen bu üzüntüsünü sevinçle, bazen sevincini üzüntüyle örtmek. Kederde, kaderde
algı metaforuna sahip olabilmek ancak kalple mümkün. Ve tabii ki kalple akıl arasındaki bahsettiğimiz ana damarımızdan. İşte bu DNA'mız, aklımız ve kalbimiz bir insan algoritması oluşturuyor ki bu bir seçimli mod üzerine çalışıyor. Canlılarda mod 2 bilgisayar formunda düşünürseniz 1 ve 0 varken insan 1 ile 0 arasında daha pek çok seçimler yapabiliyor. Yani birinci algoritmada genel bir bilgi ve öze ulaşma çabası söz konusuyken bir diğer taraftan iman etme ve karşılıksız sevmek gibi ikinci bir yapı oluşabiliyor. Üçüncü bir alanda ise kavuşma arzusu veya ayrılma acısı çekiyor. Rabbimizin bize takdir etmiş olduğu bu nefai ilahiye işte vücudumuzda birebir bunlara denk geliyor. Elbette ki bahsettiğimiz DNA, akıl ve kalp vücudumuzda pek çok şeyi etkiliyor. Böbrek üstü bezlerimizden tutun da mide çeperimize kadar iman ve imanımızın kuvvetini delil teşkil edecek çok özellikleri kapsıyor. Ancak konumuz Siyer-i Nebi. Anlayalım ki her şeyin üstünde nuru Muhammedi. Anlayalım ki Hz. Adem böyle takdir edilmiş, böyle taksim edilmiş. Anlayalım ki insana Rabbim rahmet etmiş, merhamet etmiş, iltifat etmiş. Öyleyse iltifat-ı ilahi Adem'de hasıl olur. Ne zaman ki Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'ı bulur, o gün insanı kamil olur. İnsanı kamil olma yolunda hakikati bulur. Ve bunun için de hakiki bir erene ihtiyaç var. Gayrısı mümkün değil. Bugünlük kalın sağlıcakla.